8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz tüp bebek ve genital estetik uzmanı Profesör Doktor Nida Bayık. Nida Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Gerçekten sizi görünce çok daha iyi oluyoruz. Konular süper. Siz çok güzel anlatıyorsunuz. Çok sağ olun. Karşımdan çok pozitif enerji alınca benim de bir konuşasım geliyor. Ay çok sağ olun. Hep konuşun. Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz Çok çünkü. teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam kapalı cerrahi uygulamalar günümüzde çok yaygın. Evet. Ve artık eskisi gibi böyle kesilerek yapılan işlemlerdense böyle birkaç delikten girilerek yapılan bir sürü cerrahi uygulamalar var. Siz de bu konudaki zaten derneğin başkanı olarak laparoskopik cerrahi yani jinekolojik anlamda. Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Bu laparoskopik uygulamalar, histeroskopiler nedir? Ne için yapılır? Biraz bu konuda bilgilenmek istiyorum. Şimdi artık hani böyle metropolitan sisteme geçince herkes işine erken gitmek istiyor. Bir ameliyat olduğunda bile yaşam kalitesine çabuk kavuşmak istiyor. Evet. Haklı olarak. İşten kimse artık bir ameliyat oldum 20 günlüğüne izin alayım diyemiyor. Şimdi bunlar neyi gerektirdi o zaman? Bazı cerrahilerin daha gelişmesini gerektirdi. Evet. Bu cerrahilerin gelişmesine de çok onay veriyoruz çünkü biz de yapmayı seviyoruz. Şimdi nasıl genel cerrahi safra kesesi operasyonlarında hani açık mı kapalı mı diye bir soru gelmiyorsa bizim artık rahim alma ameliyatlarımızda eğer altyapısında daha komplike bir kanser operasyonu olmayacaksa ya da bir ek işlemler yapılmayacaksa çoğu kez biz o soruyu hastaya hani kapalı tercih olarak zaten iletiyoruz. Hasta ben hayır açık olmak istiyorum. Ya ben araştırdım, işte ben buna açık olmak istiyorum dediği zaman biz hasta tercihine tabii ki uyarız. Sonuçta yapılacak ameliyatın sadece kesi yöntemi farklı olur bizim açımızdan. Ama ameliyatın şekli tabii ki hastanın koyduğu indikasyona göre değişmez. Tabii. Oldukça büyük konfor. Artık kadın doğum alanında bu işi herkes neredeyse bazal seviyede yapıyor. Üst seviyede de ilgili kişiler olarak daha farklı bir şekilde metodolojik olarak da öğrete de yapıyoruz. Jinekolojik Endoskopi Cerrahi Derneği'ni kurduk ve onun da başkanı olarak söylüyorum. Verdiğimiz eğitimler oldukça Türkiye'de zaten yaygınlaştı. Asistan ve uzman eğitimlerine oldukça önem veriyoruz. Ve uzman arkadaşlarım ve asistanlarımız ve gerçekten meslektaşlarımız çok güzel operasyonlar yapıyorlar. O yüzden bu operasyonların daha da yaygınlaşması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Hocam avantaj olarak nedir? Böyle bir 3-4 kalemde avantajlarını sayar mısınız? Asistanlığından bahsedeyim. Biz asistanlığımızda laparoskopi o zaman yani tek tüktü, belki de daha eksperimental şekildeydi. Biz bir rahim alma ameliyatından sonra hastayı 6 gün yatırıyorduk. Evet. Postop 1, postop 2, postop 3 her gün hatırlıyorum şu an çünkü ben asistan olarak vizitlerini yapıyordum. Şimdi bir histerektomi yapıyoruz, rahim alma ameliyatı. Hastayla ilgili bir sıkıntımız yok, ameliyat güzel gitti, ek risk faktörümüz yoksa ertesi gün taburcu etmeyi planlıyoruz. Bu hastada işte önceden büyük bir kesi varken şimdi 3 veya 4 yerden, 2 yerden bile, bazen de single port olarak tek yerden, bazen de V-nodes olarak aşağıdan yaptığımız vajenden olan bir laparoskopik cerrahiyle bu hastadaki kesi sayılarını azaltıp giriş deliklerimizi azaltınca hastanın ağrısı da azalıyor. Evde bakımı da daha kolay olur hocam. Evet ama bu hastalar o kadar iyi hissediyorlar ki kendilerini. Evde bakımlarda ben özellikle irdelemek zorunda kalıyorum. Lütfen bakın siz ameliyat oldunuz. O yüzden ağır taşımayın. Yani birisi size yine baksın. Sonuçta bu bir operasyon diyorum. Çünkü hasta ertesi gün ben pazara gittim hocam çok teşekkür ederim diye bana mesaj atıyor. Benim hoşuma gideceğini zannediyor. Benim hoşuma gitmiyor. Yani evet hani günlük hayatına tabii ki çabuk kavuşması dileğimizle bunu yaptık ama sonuçta bu bir ameliyat Evet, ve bu kadar ertesi değil. günde en azından pazara gitmesin hasta. Hocam peki kadın doğumun kapalı cerrahi ameliyatı alanları nelerdir? Miyomlar, kistler, O rahim alma dediğimiz çikolata ameliyatları. kistleri falan da böyle alınıyor. Hepsi tabii ki. Yani çikolata kistlerin tekrarlayan vakalar olduğunu düşünürsek biz bu hastayı defalarca kesemeyiz. O zaman laparoskopik minimal invazivle hiç olmazsa bir sonraki operasyonu geçirecekse bu hasta onun için iç yapışıklığını azaltacak bir cerrahi tercih etmeliyiz. Tabii ki temennimiz bu hastayı defalarca ameliyat etmek değil ama reküran vakalar var. Yani biz bu hastaları da bu operasyonu yaparken tekrarlayabileceğini onan formlarında da söylüyoruz. Bu nedenle biz bu hastalarda iç yapışıklığını, diğer kistlerde de öyle, yaptığımız zaman o kisti içeriye patlatmamak kaydıyla ama. Patlamasın çünkü yine de patoloji raporunun ne geleceği belli olmaz şeklinde tüm tedbirlerimizi alarak opere ediyoruz.
Miyomlarında rahim yüzeyinde laparoskopide dışarıdan görünebilecek, bombelik yapabilecek ya da devasa miyomları da bu şekilde opera edebiliyoruz. Şimdi eskiden daha büyük kesiler yapardık. Şimdi o minimal kesilerle bu hastaları postop 1, bilemediniz postop 2'de zaten taburcu ediyoruz. Çıkartabiliyorsunuz hemen. Tabii hastanelerde. askı operasyonları var. Rahim sarkma operasyonları, Evet. değil mi? Şimdi aşağıdan yapamadığımız ya da aşağıdan yaparsa uygun olmayacağını düşündüğümüz operasyonları yine laparoskopik olarak ek bir de ameliyat şekli eklenecekse o zaman ona uygun da modifikasyon yapıyoruz. Hocam peki polip nedir? Rahim içi polipleri nasıl saptıyorsunuz? Bunların ameliyatlarını nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Şimdi aslında başka bir kapalı cerrahide histeroskopi. Biraz farklı. Evet, oraya Laparoskopi ile yönlendik. Tabii. evet, histeroskopi farklı Tabii çok haklısınız. Çünkü laparoskopi hep kapalı yine laparoskopi aslında histeroskopi de bir kapalı cerrahidir. Tabii. Mesela miyom rahim içine oturduysa, rahim içinde bir alanı kapladıysa benim bunu laparoskopik çıkarma ihtimalim yok ki. Ben bunu histeroskopiyle aşağıdan çıkartırım. Hocam bir laparoskopi ile histeroskopi bir kez daha söylerseniz Evet, aradaki izleyicilerimiz farkı için. da. Göbek deliğinden ya da vücuttaki herhangi bir yerden kamerayla girdiğimiz, bazen göbek deliği de olmayabilir, fazla cerrahi geçirdiyse ek yerlerde bizim için alternatif. Kamerayı soktuğumuz ve yukarıdan 2-3 delikle açarak yaptığımız operasyon laparoskopiktir. Bizim hiçbir kesi yapmadan vajinadan girerek rahim ağzından girip rahim içine kamera sevk ettiğimiz ve kamerayla o aletten çıkan yine ek enerji modaliteleriyle yaptığımız operasyon da histeroskopidir. Evet. Onda Süper. hiç kesi yok. Onda kesi yok ama neler, onun sınırları nedir? Evet. Rahim içindeki yapılardır. Yani hastanın endometriyal polibi, rahim içi polibi varsa doğrusu histeroskopiktir. Rahim içine oturmuş miyomu varsa doğrusu histeroskopiktir. Buna gel laparoskopik yapalım denemez. Hastanın ek bir patolojisi vardır. Laparoskopi eklenebilir ama ek bir durumu vardır. Evet. Ama rahim içindeki geneldeki hadiseler bizim açımızdan histeroskopik cerrahi gerektirir. Peki histeroskopi ile polipleri, rahim içi polipleri ya da endometriyumdaki miyomları alabiliyor musunuz? Histeroskopiyle. Evet. Miyomların büyüklüğüne göre bunun bir seansı, 2 seansı değişebilir. Çünkü bizim hastaya verdiğimiz sıvı da çok masum sıvılar olmayabilir. Evet. Rezektisol kullandığımız zaman Evet. 3000 cc'de bitirmemiz lazım o sıvıyı. Tabii. İzotonikle bipolar koter kullandığımız zaman evet daha fazla kullanabiliriz ama bu defa hastanın kalp yetmezliğine gitme bir öyküsü var ya da özel bir özgeçmişi varsa o zaman buna göre de dikkatli olmamız lazım. Yani buradaki seansın hem verilen sıvı değişkeni hem kullanılan enerji modalitesi hem de alacağımız yapının büyüklüğü seans sayısını etkileyebilir. Ama avantaj budur evet. Eğer polipsi ben bunu 4 saat sonra taburcu edebilirim. Yani hastanede bir gece kalmasına da gerek olmadan taburcu edebilirim. O zaman operasyonun nevisi de bizim hastanede kalış süremizi etkiler. Peki histeroskopi ile rahim içi anomalileri düzeltmek, yapışıklıkları düzeltmek, Tabii ki. arada septalar olabilir, Evet. bir takım yani doğuştan anomaliler olabilir. Bunları düzeltmek mümkün olabiliyor mu? Onları neyle de bulacağız? Onları HSG ile. Evet. Mesela işte biz tüp bebekte içeriye embriyo transferi yapmadan önce hastanın HSG'sini istediğimizde ya da ilk başta HSG'ni istedik yukarıda tüplerde hidrosalpenks var mıdır? Çünkü hidrosalpenks'te dolan sıvının geri rahim içi kavitesine gelip bir inflamatuar süreç oluşturduktan sonra bizim transferlerimiz başarısız olur değil mi? Evet. O zaman biz zaten öncesinde çektiğimiz bir HSG ile rahim içindeki yapıyı görebiliyoruz. Tüplerini görebiliyoruz. Ama ultrasonlar zaten o kadar iyi ki polip için söylüyorum mesela. Biz ya salin infüzyon sonografi ile kendi alanımızda içeriye verdiğimiz bir serum fizyolojik ile içerideki yüzen polibi seçebiliyoruz ya da 4D ultrasonlarla, 3D ultrasonlarla içeri koyduğumuz zaman zaten oradaki alanı görebiliyoruz. Kanlanmasını Doppler'le görebiliyoruz. Ama dediğim gibi HSG'de eğer dismorfik bir uterus çıktıysa yani şekil bozukluğu varsa bunun belli seviyeleri tabii ki histeroskopik olarak düzeltilebilir. Septumsa düzeltilebilir, Asherman sendromuysa zaten düzeltilebilir. Ama bunun seans sayısı kişinin ciddiyetine göre, daha doğrusu bu durumun ciddiyetine göre değişmektedir. Yani aynı anda hem tanı koyup hem de tedavi de Kesinlikle. yapılabiliyor. Sadece o da değil, histeroskopi aşırı kanayan hastalardan tedaviye dirençli anormal uterin kanama deriz. Ve çocuk sayısında tamamladıysa böyle 45-46 hani rahim almayla arada gidip geldiğiniz vakalarda histeroskopik ablasyon denen rahim içinin tamamen iç yüzeyini
kazıyarak çıkarttığınız, o kanayan yüzeyi aldığınız ve onu da patolojiye gönderdiğiniz hem tanısal hem tedavisel bir işlemdir. Aslında tura benziyor değil mi? Sanki Tura çok benzer tabii ki. Hani tur dediğimiz bu arada prostat için kullanılan Evet. ameliyat tekniğinden bahsediyoruz. Doğru. Zaten biz ürolojiyle aletlerimiz çok benzer. O nedenle cerrahi prensiplerimiz aslında birbirine çok yakın. Hocam bu laparoskopik cerrahi uygulamaların aslında en büyük avantajlarından birisinin kan kaybı olmaması. Çünkü açık cerrahi işlemlerde sonuçta bir şekilde kan kaybı oluyor. Aslında kan kaybı demek hastanın iyileşmesini de geciktiren bir prosedür. Öyle değil mi? Evet. Bununla ilgili yapılan çalışmalar var mı acaba? Yani laparoskopik uygulamalarla elde ettiğiniz hani iyileşmenin hızlanmasının sebebi acaba kan kaybının az olması mı? Daha hızlı iyileşmenin sebebi bu mu acaba? O da bir avantaj. Sonuçta bunu bir kere ameliyat bazında değerlendirmek lazım. Hani Evet. laparoskopik ve açık ameliyatı her vaka için ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Ama şimdi histerektomiyi düşünelim, rahim alma ameliyatını düşünelim. Evet. Göre göre yaptığınız ve daha kontrollü gittiğiniz bir şeyde tabii ki kanamanız daha az olmaktadır. Bunun çalışmaları tabii ki var ve laparoskopi de artık iyi ellerde yapılıyorsa ve bunda da tecrübe oynar. Evet. O zaman kan kaybını minimalde tutarak bu hastanın kan transfüzyonuna, kan almasına ihtiyacı olmaz. Kan transfüzyonu da bir tür organ naklidir biliyorsunuz. Tabii, tabii. O yüzden de mümkün olduğu kadar kanı kenarda rezerve tutarız ya da cross atıp tutarız ama hastaya ameliyattaki durumumuza göre vermememiz gereken bir kanı da vermeme taraftarıyız. İyileşme sürecini etkilemesin diye. Mesela eskiden rutinde diyelim ki bir histerektomi yaptığınızda yani rahmi aldığınızda mutlaka kanla giriyordunuz değil mi? Tabii. Mutlaka belki Tabii. veriliyordu yani. Şöyle 2 ünite kan mutlaka kenarda crosslu kalır hastanın kan derecesine göre. Evet. Peki laparoskopide böyle bir gereksinim oluyor mu? Yoksa şu hasta veriyor musunuz, vermiyor musunuz Şöyle bilmiyorum da. genelde refere vakalar yaptığım için söylüyorum. Yani daha büyük uteruslar, daha 20 santimlik rahmi büyüten yapılar geldiği için önüme. Evet. Daha zor vakalarda ben mutlaka kenarda kan rezerve kalsın istiyorum. Crosslanmadan rezerve kalsın istiyorum. Çünkü her crossladığınız kanı kullanmak durumundasınız. Evet. Yani onu kanı hastaya kullanmasanız o kanı imha edecekler. Tabii. Bu defa da kan bankalarımız sıkıntıya giriyor. Tabii. Ben hastanın ameliyata girerkenki kan seviyesini olması gereken yerde anestezistlerle de görüşerek tutarak daha sonrasında bu operasyona giriyorum. O zaman da eğer mümkünse kan transfüzyonu gerekmiyorsa yapmamaya çalışıyorum. Ama gerekirse tabii ki yaparız. Çok güzeldi hocam yine. Çok teşekkürler. Sağ olun. Akış çok iyiydi. Gerçekten her sorunun cevabını çok iyi anlıyoruz. Sağ olun. Aynen 8'de sağlık izleyicilerimiz de ağzınıza sağlık hocam. Çok Tekrar teşekkür gelin. ederim. Çok sağ olun. Bugün bizlerle tüp bebek ve genital estetik uzmanı Profesör Doktor Nida Bayık vardı ve bize yine çok güzel bilgilerle, çok güzel bir şekilde akışla bize her şeyi anlattı. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.